Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki eğitim videomuzda sizlerle birlikte line komutunu görmüştük. Bugün de tekrardan komutlarımızı görmeye, öğrenmeye devam edeceğiz. Bugünkü komutta dikdörtgen, rectangle komutunu göreceğiz. Çizim sayfasına girmek için iki yöntem vardı. Ya ev simgesine tıklayarak parçalıyorduk ya da şuradaki yeni belge tıklayarak parça diyebiliyorduk. İki türlü de çizim sayfasına girebiliyorduk. Çizim yapabilmemiz için düzleme ihtiyacımız vardı. Ön, üst, sağ unsur ağacımızdı burası bizim. Ben tekrardan ön düzleme üstüne tıklıyorum. Çizim açıyorum ve buradan dikdörtgene giriyorum. Dikdörtgende çeşitlerimiz var. Köşe noktası merkez, 3 köşe, 3 köşe noktası merkez, paralel kenar olmak üzere 5'e ayrılıyor. Şimdi sizlerle birlikte ilk baştaki olan köşe noktası dikdörtgene bakalım. Komutuma giriyorum. Köşe noktası dikdörtgeni seçtim. Başlangıç noktası ve bitiş noktası seçiyorum. Ve tekrardan dikdörtgen çizilmiş oluyor. Yani köşe noktalarından bir köşesinden diğer çapraz köşesine çizim yapıyor bu komutumuz. Ölçendirmek gerekirse bir önceki derste de dediğim gibi sizlere bakın bu noktalar siyah. Yani orijinal kesiştiği için yani buradan böyle sağa sola kayma yapmaz ama buradan böyle uzunlamasına kayabilir. Çünkü bunlar bizim çizimlerimizin sabit olmadığını gösteriyordu. Ölçülendirme gerekirse mesela atıyorum bunu 150 dersek, bunun yüksekliğinde de 80 dersek, burada olduğu gibi bütün çizimimiz siyah oluyor. Ben bu çizimi hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Ufak bir tekrar gerekirse mesela ben bunu yardımcı çizgi yapmak istiyorum. Bunun üstüne bir kere tıklamam ve yardımcı çizgi olarak seçmem yeterliydi. CTRL-Z geri alıyordu. Birden fazla çizimi, yani birden fazla çizgiyi eksen çizgisine çevirmek istiyorsak CTRL'ye basılı tutmak kaydıyla birinci çizgim, ikinci çizgim seçerek eksen çizgisi yapabiliyorduk ve CTRL-Z geri alıyordu. Şu çizimimizi şuradan silelim. Delete yaptım. Şimdi diğer komutu görelim. Tekrardan çizime giriyorum. Merkez noktası ile dikdörtgen. Merkez noktası adından anlaşılacağı üzere merkezden istediğim bir şekilde dikdörtgen çizebiliyoruz. Merkezden çıkan doğru orantıda. Şimdi tekrardan buna 200 diyelim. Buna da 110, 150 diyelim. Ama dediğim gibi şu an bu seyyar. Yani istediğim yere götürebilirim. Ölçüleri vermeme rağmen. Sebebi yani merkez çizgisiyle yani merkezle ilişkilendirmemem. Merkezle arasındaki mesafeyi verirsem tekrardan mesela atıyorum buraya 300 dersem, Y'de de mesela bunun arasına 100 dersem, tabi şuradaki ölçüyü silmişim yanlışlıkla, şuraya 80 dersem, gördüğünüz üzere bu da sabit oluyor. Yani bunu buradan değil, yani merkezin Y düzleminden, yani şu noktadan da verebiliriz. 180 yapıyor gene toplama, sıkıntı yok. Tekrardan ESC yaptım, komuttan çıktım. Bu dikdörtgenimi delete ile sildim. Şu eksen çizgilerimi de silmek istiyorum. Bunları sildim. Şuradaki noktayı da yok etmek istiyorum. Ve şimdiki 3 köşe noktası dikdörtgene bakmak gerekirse 3 köşe adından da belli olacağı üzere 3 nokta belirlememiz lazım. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktam. Tekrardan yapalım. Birinci noktam ister açılı ister düz. İkinci noktam yukarı veya aşağı fark etmez. Üçüncü noktam. Tekrardan bunları sabit yapmak istiyorsak ilk başta bunların ölçülerini vereceğiz. Ardından da merkezle ilişkilendirmemiz lazım. Bir önceki derste söylemiştim, tekrar söylemek istiyorum. Yani bu çizgi üstüne bir kere tıklarsam buradan dikey ve yataylığını ayarlayabilirim. Dikey ve yataylığını ayarlayabilirim dediğim üzere. Tekrardan gelelim. Başka 3 köşe noktası ve merkez ile dikdörtgen. 3 köşe noktası belirliyorum. Bir tane merkez noktası belirliyorum. Ardından dikdörtgenim ortaya çıkmış oluyor. Hemen size göstermek istiyorum. Birinci noktam, ikinci noktam ve merkezle birlikte çıkıyor. Yani merkezi seçiyorum. Köşeyi seçiyorum. İstediğim yere götürebilirim. Tekrardan ilk yaptığım nokta merkez oluyor. Merkezden uzaklığım, ikinci noktam ve üçüncü noktamda da bıraktım.
Şimdi diğerine paralel kenar. Paralel kenarda 3 noktayla çizim yapabiliyorum. Birinci noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam. 1. Yani açılı yapalım biraz paralel kenarı. 2, 3. Yani diğer tarafı da orada olabilir. İstediğiniz yönde, istediğiniz şekilde paralel kenarı da çıkartabilirsiniz. Aşağı, yukarı, uçurtma şeklinde vesaire. Dediğim gibi tekrardan mesela ben bunu yatay yapmak istiyorum. Yani yatay, şunu yatay yapmak istiyorum. Üstüne bir kere tıklayıp bunu yatay demem yeterli. Paralel kenar olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte köşe noktasında dikdörtgen, yani dikdörtgenin nasıl çizildiğini göstermek istedim. 5 farklı şekilde dikdörtgen çizebiliyoruz. Yani bu tasarım yaparken hepsini de teker teker göreceğiz. Hangisi daha kullanışlı vesaire diye. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır derler. Siz de hangisi o anki çizim uygunsa onu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitim komutlarımızda görüşmek üzere.